Scarface yalnızca bir gangster filmi değil, aynı zamanda Amerikan rüyasının yozlaşmış bir biçimini ve kapitalist düzenin insan psikolojisini nasıl dönüştürebileceğini anlatan derin bir toplumsal eleştiridir. Film, Brian De Palma'nın yönetmenliği ve Oliver Stone'un güçlü senaryosuyla bir göçmen hikayesi üzerinden bireysel hırs, ahlak, şiddet ve sistem eleştirisi temalarını işler. Al Pacino'nun hayat verdiği Tony Montana karakteri hem bir anti kahraman hem de trajik bir figür olarak karşımıza çıkar. Ben Mertcan Bozkurt. Gelin Scarface filminin temasını ve felsefesini hep birlikte inceleyelim. Tony Montana'nın hikayesi, göçmenlerin Amerikan toplumunda hayatta kalmak için nasıl bir mücadele verdiğini çarpıcı bir şekilde gösterir. Amerika, onun gözünde fırsatlar ülkesidir. Ancak başarıya ulaşmanın yolları daha ahlak dışıdır. Tony, Amerikan rüyasını gerçekleştirmek için yasa dışı yollara başvurur ve sonunda kendi yıkımını hazırlar. Bu bağlamda film, Amerikan rüyasının vaat ettiği eşitlik ve fırsatların aslında herkes için geçerli olmadığını, özellikle sistemin dışlanmış bireyler olan göçmenlerin bu rüyaya ulaşmak için ne gibi bedeller ödemesi gerektiğini sorgular. Tony Montana'nın yükselişi kapitalizmin aşırılıklarını temsil eder. Filmin diyaloglarında geçen "dünya senindir" ifadesi sınırsız güç ve servet arayışının bir sembolüdür. Ancak bu arayış değerlerin ve insanlığın kaybolmasına yol açar. Tony'nin yükselişi tüketim kültürünün ve bireysel kazancın toplumsal ahlaka olan üstünlüğünü gözler önüne serer. Tony'nin malikanesi, lüks yaşam tarzı ve sürekli daha fazlasını istemesi kapitalizmin tatminsizlik yaratan doğasını simgeler. Ne kadar servet elde ederse etsin, daha fazlasını istemesi, kapitalist sistemin insan üzerindeki doyumsuzluk etkisini açıklar. Tony'nin yükselişi şiddetle mümkün olur. Ancak şiddet sadece bir araç değil, aynı zamanda onun kişiliğini ele geçiren bir unsur haline gelir. Filmdeki silahlı çatışmalar ve Tony'nin intikam arayışı, gücün sürdürülebilir olmadığını ve sonunda kendi sahibini yok ettiğini vurgular. Şiddet, aynı zamanda Tony'nin paranoyasını ve yıkıcı doğasının sembolüdür. Güce sahip oldukça düşmanlarını artıran Tony, hem düşmanlarının hem de kendi egosunun kurbanı olur. Tony Montana'nın karakter yapısı, klasik bir trajedi kahramanının özelliklerini taşır. Aşırı hırsı onun trajik bir kusurudur. Bu hırs ona başarı ve güç getirse de sonunda onun düşüşünün ana nedeni olacaktır. Film, Yunan trajedilerindeki kahramanın kendi kusurlarıyla yıkıma uğraması temasını modern bir bağlamda işler. Tony'nin aile ve dostluk gibi değerleri olan uzaklığı, onun yalnızlığını artırır. Örneğin kız kardeşi Gina ile olan ilişkisi, onun korumacı ama saplantılı bir tarafını açığa çıkarır. Bu saplantı, Manny ile Gina arasındaki ilişkiyi kabul edememesine ve trajik bir sona yol açar. Tony Montana'nın hem uyuşturucu ticaretine hem de kokain bağımlılığına sürüklenmesi, insanın kendi yarattığı düzenin kurbanı olabileceğini gösterir. Film, bağımlılığın bir karakter üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkenlerini Tony'nin davranışlarında net bir şekilde sergiler. Kokain, Tony'nin paranoyasını artırır ve rasyonel kararlar almasını engeller. Bu onun düşüşünün en önemli sebeplerinden birisidir. Brian De Palma'nın yönetmenliği, filmin anlatısını güçlendiren görsel bir dil sunar. Miami'nin renkli ama yozlaşmış atmosferi, Tony'nin çelişkili dünyasını temsil eder. Lüks, şiddet ve çürüme aynı karelerde yer alır. Filmin ikonik final sahnesi, Tony'nin destansı düşüşünü vurgulayan dramatik bir zirvedir. Al Pacino'nun performansı, Tony Montana karakterini sinema tarihine kazandırır. Onun hırsını, öfkesini ve kırılganlığını aynı anda yansıtması karakteri çok boyutlu bir hale getirir. Scarface hem suç filmleri türünü hem de popüler kültürü derinden etkilemiştir. Film özellikle hip-hop kültüründe bir güç ve hırs sembolü olarak kabul edilir. Ancak film aynı zamanda bu yaşam tarzının yıkıcı etkilerini de gözler önüne sermektedir. Evet arkadaşlar, sonuca gelirsek, Scarface bireysel hırsın ve güç arayışının sınır tanımadığı bir dünyada ahlaki çöküşü ve nihai yıkımı anlatan modern bir trajedidir. Amerikan rüyasının eleştirisi, kapitalizmin insan psikolojisi üzerinde etkileri ve şiddetin döngüsel doğası filmin derinlikli felsefesini oluşturur. Tony Montana hem hayranlık duyulan hem de acı duyulan bir karakter olarak insanoğlunun arzularını ve zaaflarını sembolize eder. Evet, bugün sizlerle beraber Scarface filminin temasını ve felsefesini inceledik. Eğer aranızda bu filmi bir kere bile izlemiş olanlar varsa
Kendilerini yorumlarda belli etmeyi unutmasın ve Tony Montana karakteriyle ilgili düşüncelerini yorumlara yazmayı unutmasın. Bir sonraki film analizlerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.